Tam adı Jean-Claude Camille Francis van Woudenberg'dir. 1960'da Belçika'da doğdu. Babası çiçekçi, annesi muhasebeciydi. 12 yaşındayken Van Damme, Ulusal Karate Merkezi'ne katıldı ve burada 4 yıl eğitim aldı ve Belçika karate takımında yer aldı. Tıpkı Patrick Swayze gibi o da klasik bale eğitimi aldı. Yaptığı kickboks maçlarında dövüş rekoru kırdı ve 19 galibiyet bir mağlubiyet aldı. Kaybettiği tek maçın sebebi de rakibi yerdeyken yanlışlıkla tekme atmasıydı. 1982 yılında kickboks ve karate müsabakalarına son veren Van Damme, çocukluk arkadaşı Michael Cuisi ile birlikte film yıldızı olma hayaliyle Amerika'ya taşındı. Amerika'da geçirdiği ilk zamanlarda daha çok sokaklarda yatmak zorunda kaldı. Sinemaya ilk çıkışını breakdance figüranlığıyla yaptı. Van Damme, Amerika Birleşik Devletleri'nde Chuck Norris'in sahibi olduğu bir barda fedai olarak çalışıyordu ve Chuck Norris ile arkadaş olmuşlardı. Ondaki potansiyeli fark eden Chuck, onu Komando Harekatı filminde dublör ekibinin bir parçası olarak çalıştırmaya başladı. Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Predator'daki canavar rolüne seçilmişti. Ancak boyu nedeniyle yapımcıyla yaşadığı tartışmanın ardından setten kovuldu. Kendisini üne kavuşturan, Kan Sporu filminin temelini oluşturan oynadığı gerçek karakter Frank Dux tarafından dava edildi. Dux, hem yaratıcı danışman hem de dövüş sahnesi koreografı olarak Kan Sporu filmiyle yakından ilgilenmişti. Başlarda çok iyi anlaşan bu ikilinin arası ardı arkası kesilmeyen mahkemelerle son buldu. Dux, Van Damme'a $50.000 tazminat davası açtı. Bunun nedeni ise Kan Sporu filmi değil, Van Damme'ın hem oynadığı hem de yönettiği başka bir proje olan Özgürlük Savaşçısı filmiydi. Dux, senaryonun kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Van Damme ise Dux'un yalan söylediğini söylüyordu. Dava, Dux'un deprem nedeniyle orijinal senaryonun kaybolduğunu söylemesi üzerine reddedildi. Dux'un Van Damme'a açtığı dava, delil yetersizliğinden dolayı düştü. Van Damme davayı kazandı ve bir kuruş bile ödemeden oradan ayrıldı. Mortal Kombat filminde Johnny Cage rolünü geri çevirdi ve bunun yerine rakip video oyunu serisi Street Fighter'ın film uyarlamasında Guile karakterini canlandırdı. Van Damme da 1990'larda ciddi bir kokain alışkanlığı başladı. Kendi ifadesiyle o zamanlar haftada $10.000 kokain tüketiyordu. Bulunduğu film setlerinde kokain kullandığı neredeyse herkes tarafından anlaşılıyordu. Katıldığı rehabilitasyon seanslarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından zamanının büyük bir kısmını egzersizlere vererek bu kötü alışkanlıktan kendi kendine kurtulmayı başardı. Kendisine bipolar tanısı konuldu. "Ben aşırı bipolarım ve bunun için ilaç alıyorum" dedi ve şunları ekledi. "Gençken o sallantılı ruh hallerinden acı çekiyordum. Sabah okula giderken belki gökyüzü maviydi ama benim için gökyüzü çoğunlukla siyahtı. Ben çok üzgündüm." Van Damme 5 kez 4 farklı kadınla evlendi. Aktris Darcy Leiper ile evliyken başka bir ünlüyle ilişkisi olduğunu itiraf etti. Bu kişi Street Fighter setinde tanıştığı ünlü şarkıcı Kylie Minogue'du. Belçika'da kendisine adanmış heykeller var. Heykelin bulunduğu yerde konuşmasını ilham verici bir mesajla noktaladı. "Bir şeye yeterince güçlü inanırsan o şey gerçekleşebilir." Hollywood'un yetenekli ve esrarengiz aktörleri söz konusu olduğunda Cillian Murphy göz ardı edilemeyecek bir isim. Delici mavi gözleri ve olağanüstü oyunculuk becerileriyle Murphy, dünya çapındaki izleyicilerin kalplerini ve akıllarını ele geçirdi. Murphy, psikolojik gerilim filmi 28 gün sonradaki çığır açan rolünden hit dizi, Peaky Blinders'taki esrarengiz karakter Thomas Shelby'yi büyüleyici bir şekilde canlandırmasına kadar dikkate alınması gereken bir güç olduğunu defalarca kanıtladı. İrlandalı aktör, yetenekli bir tiyatro oyunculuğundan ünlü bir Hollywood yıldızlığına ulaşmıştır. Kendisi hukuk mezunudur. Fakat oyunculuk tutkusu bu kariyer yolunu değiştirmesine neden olmuştur. İrlanda'da büyüyen Murphy, İrlanda dilini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. Pacino, 14 yaşındayken Çehov'un Martı adlı oyununu izledi. Bu onu o kadar etkiledi ki Çehov'un yazdığı öykülerden oluşan bir koleksiyon bile edindi. Pacino 17 yaşında liseyi bıraktı. Bu karar annesini hayal kırıklığına uğrattı ve sonuçta Pacino'nun aile evini terk etmesine yol açtı. Oyunculuk eğitimini yürütebilmek adına Pacino, Commentary dergisinde kurye, kapıcı, komi, posta memuru ve posta odası çalışanı gibi tuhaf işler üstlendi. Kariyerinin başında stand-up komedyeni olarak sahne aldı. Bu işte pek başarılı olduğu söylenemezdi. Al Pacino'nun kariyeri The Godfather'da rol aldıktan sonra değişti. Jack Nicholson ve Robert De Niro da Michael Corleone rolünü denedi. Ancak yönetmen Francis Ford Coppola bu rolde Al Pacino'yu görmeyi tercih etti. Bu film 1973'te birçok Oscar kazandı. Al Pacino, Oscar'a aday gösterilse de en iyi erkek oyuncu yerine en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildiği için töreni boykot etmeye karar verdi. The Godfather'dan Michael Corleone, Yaralı Yüz'den Tony Montana ve daha pek çok oynadığı rol ikonik hale geldi.
ve sinema tarihine sonsuza kadar damgasını vurdu. Oyuncu, 20 yaşındayken polis memurlarının arabasında silah bulması nedeniyle tutuklanarak hapse atıldı. Polis ancak 3 gün hapiste kaldıktan sonra bunun bir sahne dekoru olduğunu anladı. Al Pacino 8 kez Oscar'a aday gösterildi. Fakat 1993 yılında Kadın Kokusu filmindeki rolüyle yalnızca bir kez ödül kazandı. Oyuncu, o zamandan beri ikonik hale gelen rolleri oynamayı sıklıkla reddetti. Örneğin kendisine Star Wars, Pretty Woman, Kramer, Die Hard, Taxi Driver gibi filmlerde rol alması teklif edildi. Yıldız Savaşları filmi hakkında Pacino şunları söyledi. Evet, teklif için mutluydum ama senaryoyu anlamadım. Ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen popüler kültür hayatında tartışmaların, merak edilenlerin odağında olan Elvis Presley halen müzik tarihinin en büyük ikonlarından biri. Düşük bir ücretle tarlalarda çalışan bir baba ve dikiş operatörlüğü yapan bir annenin çocuğu olarak Mississippi'de doğan Elvis Presley yoksulluk içinde büyüdü. Babasının basit bir borç meselesi yüzünden hapse girmesinden sonra zor bir okul hayatı süren Elvis sessiz bir çocukluk dönemi geçirdi. 10 yaşındayken bir şarkı yarışmasına katıldı ve ikincilik ödülü olan ilk gitarına sahip oldu. Gençlik yıllarında 4 arkadaşıyla birlikte bir grupta çalıyordu. Arkadaşlarının aktarımıyla utangaç, mutsuz ve hiç de çekici olmayan bir çocuktu. Okuldan arta kalan zamanlarda bir kütüphanede çalışıyordu. Liseden mezun olduktan hemen sonra kamyon şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Elvis Presley'in bir şehir efsanesi olan meşhur olma hikayesi yıllardır dilden dile dolaşır. Kamyon şoförlüğü yaptığı sırada annesine doğum günü hediyesi olarak kendi doldurduğu bir plağı yollar. Annesi ise ondan habersiz bu plağı bir radyoya gönderir. Radyoda çalan parçaları büyük bir ilgi görür ve herkes sesin sahibini merak eder. Ortaya Elvis gibi genç ve yakışıklı biri çıkınca birdenbire popülaritesi artar. Anlatılan hikaye bu olsa da bilinen gerçek plak yapımcısı ve müzik şirketi sahibi Sam Phillips'in Elvis'in ses tonundan ve müzik tarzından çok etkilenmesi üzerine 1954 yılında ilk stüdyo kaydını yaptığı yönünde. Sam Phillips, Elvis'in sesini çok beğenir çünkü o dönemde ağırlıklı olarak siyahilerin tarzı olan bluzu ilk kez bir beyaz seslendirmiştir. Stüdyoya giren Elvis, Memphis'in en çok dinlenen radyosunda kendine yer buldu. Şarkıları rock'n'roll tarihini başlatan şarkılar olarak kayıtlara geçti ve Elvis de siyahi şarkısı söyleyen ilk beyaz oldu. Müzik dünyasını alt üst eden Elvis Presley şöhretinin zirvesini yaşadığı dönemde sinemaya da adımını attı. Beyaz perdede çıkış yakalayan sanatçı, Hollywood'da toplamda 31 filmde yer alarak sinema dünyasına da adını altın harflerle yazdırdı. Doğal bir sarışın olan Elvis Presley, lisedeyken saçlarını siyaha boyamaya başladı ve o yıllardan sonra kimse onu bir daha sarışın olarak göremedi. Elvis Presley'nin ölüm nedeni üzerindeki sis perdesi hala kalkmış değil. Kayıtlara ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak geçen Presley, 1977 yılında kız arkadaşı Ginger Alden tarafından banyoda ölü bulundu. Son yıllarında obezite hastalığından muzdarip olan sanatçı ölümüne doğru giden süreçte ilerleyen hastalığına rağmen müzikle olan ilişkisini kesmedi. Cenazesine 100.000 kişi katıldı ve tüm sevenleri yasa boğuldu. Büyük yıldız hayatını kaybettiğinde henüz 42 yaşındaydı. Bugün hala Elvis'in öldüğüne inanmayan ve onun gizli bir yerde yaşadığına inanan sevenleri var. Hemen hepimiz birçok filmde, film boyunca yüzü hiç görünmeyen kötü adamların maskesinin ardındaki gerçek yüzlerini merak etmişizdir. Ama biz eminiz ki sizin de çok merak ettiğiniz ve görünce şaşıracağınız gizli bir yüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Predator rolünün seçiminde ilk olarak anlaşma sağlanan kişi yüzüne aşina olduğumuz Jean-Claude Van Damme'dır. Fakat 1.77 boyundaki aktörün bu karakter için kısa olacağını düşünen filmin yönetmeni John McTiernan anlaşmayı feshetmiş ve Van Damme'ın yerine 2.20 boyunda tiyatro kökenli Kevin Peter Hall ile anlaşmıştır. Evet, yanlış duymadınız. Predator kostümünün içinde siyahi bir adam vardır. Asıl şaşırtıcı olan kısım, filmin sonunda öldüğünü düşündüğümüz Predator, aslında Arnold'u kurtarmaya gelen helikopter pilotundan başkası değildir. İtiraf edin, siz de şaşırdınız. Predator 2 filminde de aynı aktör aynı karakteri canlandırmıştır. 1955 doğumlu Kevin Peter Hall 1990'da Predator 2'nin vizyona girmesinden bir yıl sonra hastanede tahlil yaptırmak için kan verdiği esnada HIV virüs kapmış ve 91 yılında 35 yaşında AIDS'ten ölmüştür. Sean Connery, iş hayatına İskoçya'nın Edinburgh kentinde sütçü olarak mütevazı bir başlangıç yaptı. Oyunculuğa başlamadan önce tabut cilacısı olarak çalışıyordu. Saçlarının genç yaşta dökülmesiyle beraber oynadığı tüm James Bond rollerinde saçlarını arkadan birleştirmeye yarayan saç tokası kullanmak zorunda kalmıştır.
Transformers'ın yıldızı daha önce bir smoothie dükkanında çalışıyordu. Haftada bir kez birisinin bir meyve parçası gibi giyinip müşterileri ikna etmek için otoyolun yanında durması gerekiyordu. Fox 2012'de Alan'a "Ben bir muzdum, dev bir muzdum" demişti.